öncelikle farklı bir meslek dalı olduğunu düşünüyorum. Yani hemen her üniversitede bulunan bir bölüm değil ve her yerde mezun olan bir bölüm de değil. Bu da hangi alanda gelişmek istiyorsanız o alandaki sayılı kişilerden olabilirsiniz demektir. Yani ikametinizin bulunması zor. Ayrıca Türkiye'de çoğu meslek grubunda belirli bir doygunluk varken gerontolog mesleğinde böyle bir doygunluk söz konusu değil. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alıyor. Yani sağlık alanında bir bölüm. Tüm dünyada hangi ülkede olursa olsun sağlık alanı her zaman geliştiği için önü açık bir bilim dalı. Demografik değişimler bize toplumların yaşlandığını gösteriyor. Yani toplumdaki yaşlı nüfusunun artacağını söylüyor. Her yeni keşif ve icat insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya, daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmaları amacıyla yapılıyor. Yaşam uzuyor ve yaşlılık dönemi de bu süreçte uzayan tek yaşam dönemi. Bu nedenle mesleğe olan ihtiyaç da artıyor. Yani önü açık bir bölüm ve toplum tarafından talep edilecek bir bölüm. Hizmet alanlarında olmazsa olmaz meslek grubu içerisinde yer alacak bir bölüm. Pandemide de aslında gerontolog mesleğine olan ihtiyaç da daha çok hissedilmiş oldu. Dünyada gelişmiş ancak Türkiye'de görece daha yeni bir alan. O nedenle önü açık ve gelişme potansiyeli çok yüksek. Türkiye'deki ilk gerontoloji anabilim dalı Akdeniz Üniversitesi'nde şu anda bölüm başkanı olan Profesör Doktor İsmail Tufan tarafından kuruldu. Yani gerontolojinin Türkiye'deki ilk doğumu Akdeniz Üniversitesi'ne atıldı diyebiliriz. İlk kurulan anabilim dalında okumanın tabii ki avantajlarını hissediyoruz. Bölüm Türkiye'de yeni olduğu için her gelişmenin içinde yer alabiliyorsunuz. Bu da bir anlamda gerontolojinin tarihinin bir parçası olma şansınız var ve gelişime siz de katkı sağlayabiliyorsunuz. Hocalar akademik olarak alanlarında gerçekten çok başarılılar. Bu zaten aldıkları ödüllerden, yaptıkları bilimsel çalışmaların niteliğinden de anlaşılabiliyor. Bölümün çok dinamik bir yapısı var. Birçok proje var. Siz mutlaka bu projelerin içinde yer alabiliyorsunuz. Bu da kendi gelişiminiz açısından hem mesleki anlamda hem de kişisel gelişim anlamında çok katkı sağlıyor. Bölümün yurt dışındaki bazı üniversiteleriyle güçlü bağlantıları var. Bu nedenle sempozyumlara, konferanslara ve derslere birçok hoca geliyor. İşte burada İngilizce hazırlık okumuş olmanın avantajlarını görebiliyorsunuz. Okurken yurt dışına çıkma imkanı hem öğrenci değişim programlarıyla hem de hocaların kendi programları kapsamında yurt dışı deneyimi kazanabiliyorsunuz. Aktif olarak ders veren Japon bir hocamız var. Hem Japon dili eğitim veriyor hem de kendi branşında dersler veriyor. Japonca gibi zor bir dersi ana dilinde veren bir hocamızın olması bence büyük bir şans. Hocalarımız her anlamda gerçekten bizi destekliyor. Sınıf mevcudumuzun diğer bölümlere göre daha az olması hoca-öğrenci arasında güçlü bir etkileşim sağlıyor. Bu da dersteki öğrenme verimini arttırıyor. Eğitimi daha nitelikli hale getiriyor. Sınıfta size daha çok söz hakkı, soru sorma hakkı veriyor. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü okumanın bir avantajı da daha İngilizce hazırlık sınıfındayken bölümün sizinle iletişime geçmesi. Bunu hazırlık okurken fark ettim çünkü hazırlık sınıfında farklı bölümlerden gelen öğrenciler oluyor ve birçok arkadaşım kendi bölümünün hocalarını bile tanımazken Akdeniz Gerontoloji'de bırakın sizin hocaları tanımanızı, hocalar sizi ismen tanıyor. Bu da 4 yıllık lisans eğitim sürecinizi etkiliyor. Çünkü bölüme aidiyetiniz oluşuyor, mesleği daha çok sevmenize, daha çok sahiplenmenize ve içselleştirmenize neden oluyor. Antalya'da eğitim almanın birçok avantajı var. Öncelikle muhteşem bir iklime ve coğrafyaya sahip, çok farklı imkanları var. Birçok doğa sporu yapabilirsiniz. Kültürel aktiviteleri çok, birçok antik kent ve müzeye sahip. Üniversitenin öğrenci kulüpleri de oldukça aktif. 60 Artı Tazelenme Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Tufan'ın önderliğini geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesi. Yaşam boyu öğrenme konseptiyle 60 yaş ve üzeri kişilere gönüllülük esasına bağlı olarak alanda uzman hocalar tarafından ders veriliyor. Türkiye'de birçok üniversitede bu proje yer almaya başladı. MES-Göredes, alanda çalışan gerontologların ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının giderilmesi ve çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla meslek sürecinde gerontolojik destek sağlamak amacıyla yapılmış bir proje. Alanda karşılaşabileceğiniz her türlü duruma karşılık hocaların ve bölümün sizi desteklemesi, daha kaliteli hizmet sunmanızı sağlıyor. Mezuniyet sonrası bölüm ile bağın kopmaması da gelişmelerden güncel olarak haberdar olmanıza neden oluyor. Uygulama alanı ile akademinin birbirinden haberdar olup sorunlara yönelik tam isabetli şekilde çalışma yürütmesini de sağlıyor. Yol Arkadaşım projesi 60 Artı Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle gerontoloji bölümü öğrencilerinin birlikte yürüttükleri bir proje. Burada amaç bilgi ve tecrübe aktarımı. Mavi Ev, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi, Aktif Yaşlı Merkezi, AYBA, Gero Atlas, Ulusal Demans Programı ve daha birçok hocamızın birçok projesi mevcut. 7 Ocak 2021'de Sağlık Bakanlığı'na gerontologlar kadrosu açıldı. Bu kadro ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane, aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışabileceğiz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bakım merkezi ve huzur evlerinde de kadromuz zaten vardı. Ayrıca Türkiye'de yurt dışındaki özel bakım ve huzur evlerinde de çalışma imkanımız var.
Bölümün yeni olmasından dolayı akademide ilerleme şansımız da oldukça büyük. Bu konuda hocalarımız da bize destek veriyor.